Eğitim serimizin 13. videosundayız. Bugün artık ufak ufak sayılarla uğraşmaya başlayacağız ve yine giriş sekmesindeyiz. Styles denilen yani stiller denilen şu bölümü inceleyeceğiz ve bu bölümden conditional formatting dediğimiz aslında koşullu biçimlendirme bölümünü inceleyeceğiz. Ve çok önemli, çokça fazlaca kullanacağımız bir bölüm arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben tabii ki yine örnekler yapabilmemiz ve iyice anlayabilmemiz için belirli veriler hazırladım. Metinlerin, işte tarihlerin, sıralı ve karışık sayıların olduğu farklı sütunlarımız var arkadaşlar. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Koşullu biçimlendirme nedir? Arkadaşlar koşullu biçimlendirme verilerimizdeki kalıpları ve eğilimleri daha belirgin hale getirmeye yardımcı olan ve bunu kullanmak için hücre değerlerine bağlı, hücre renklerine sahip aylık sıcaklık verileri gibi hücrelerin biçimini değerlerine göre belirleyen kurallar oluşturabileceğimiz bölüm ve bu kuralları Excel'in bize hali hazırda sunduğu şimdi göreceğimiz seçenekler dışında formüller yazarak da yönetebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla hemen örneklerimizi yapalım istiyorum ama öncelikle bakın yine koşullu biçimlendirmenin yanında bir kulakçık var arkadaşlar. Bu kulakçığa bastığımda bize yine neler yapabileceğimizle ilgili belirli Excel'in bize sabit sunduğu örnekler sunuyor ve bunu biz tabii ki özelleştirebiliriz. Mesela highlight cell rules, hücre kurallarını vurgula demek arkadaşlar. Ya da bir altında top bottom rules yani üst alt kurallar, top 10, top 20 ya da %10'u gibi. Data bars veri çubukları, color scales renk skalaları ve icon sets dediğimiz aslında simge setleri gibi bir anlamı var. Yine yanında hepsine tıkladığımda belli başlı bana seçenekler ve görüntüler veriyor aslında. Ve en altında da arkadaşlar kendimiz oluşturabileceğimiz dediğim gibi yeni kural oluşturma, kuralları temizleme ve kuralları yönetme, değiştirme, kaldırma gibi manage rules dediğimiz kuralları yönet kısmı var arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle hücre kurallarını vurgula yani ilk kısımdan başlayalım. Burada yine ok ile bana gösterilen belirli seçenekler sunuyor. Neler diyor? Büyüktür, küçüktür, arasında, eşittir, içeren metin, yaklaşan bir tarih ya da tekrar eden değerler. Aslında adı da çok üstünde arkadaşlar. İlk sütunumuza şuradan hemen örneği yapalım istiyorum. İlk başta büyüktür demişti. Yani ne diyor? Belli bir değerden büyük olan bir veriyi sen alabilirsin ve bunları burada biçimlendirebilirsin diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradaki verileri alıyorum. Geliyorum buraya. Önce tabii ki hangi veriyi koşullu biçimlendireceksin orayı seçmem lazım bu şekilde. Bu sütunla işlem yapacağım için burayı seçiyorum. Geliyorum diyorum ki greater than yani büyüktür diyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda bana diyor ki bakın zaten şurası seçtiğimiz kısım aslında oradaki. Şurada hangi rakamdan büyükse onu buraya yaz diyor. Örneğin ben 1000'den büyük verileri görmek istiyorum arkadaşlar. Ve bir altında bana koşullu biçimlendirme seçenekleri sunuyor. Bakın işte kırmızı, sarı, yeşil ya da çerçevesinin farklı olması ki en altta da custom format diyor. Bu formatı yönetebilirsin diyor. Bizim format cells dediğimiz aslında normalde şuraları incelerken gördüğümüz pencere çıkıyor. Bakın burada ne yapabilirim? Kenarlıkları belirleyebilirim. Fontunu değiştirebilirim. Kalın, italik yapabilirim. Çizgili yapabilirim. Ya da işte veri tipini değiştirebilirim. Ve dolgu rengini değiştirebilirim buradan arkadaşlar. Ben şu an bunu tek tek uğraşmak istemiyorum tabii ki. Mevcutta var olanı okey diyorum. Değiştirmiyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Buradaki veriden 1000'den büyük olanları kırmızı dolgu yaptı ve kendi belirlediği tabii ki kırmızı yazı tipi yaptı. Geliyorum yine aynı yer seçiliyken bir aşağıdakini de denemek istiyorum. Less'ten. Bu da küçüktür. Belli bir değerden aslında aynı mantıkla küçük olanları işaretleyebileceğim yer. Yine atıyorum ben buraya 200 yazıyorum arkadaşlar. 200'den küçük olanları da sarı renkte işaretleyelim. Bakın OK'ye basıyorum. Ne oldu? 200'den sadece 100 değeri küçükmüş. Onları işaretledi arkadaşlar. Yine bir altında tek tek bunlarla hemen küçük küçük örneklerimizi yapalım istiyorum. Between yani arasında diyor. Hangi iki sayının arasında olan verileri görmek istiyorsun diyor. Diyelim ki ben 400 ile 700 arasında olan sayıları görmek istiyorum burada farklı bir biçimde. Bunu da şu üçüncü yapalım. Yeşil renkte olan biçimlendirmeyi yapalım. Bakın okey diyorum. Ne yaptı? 400'den 700'e kadar olan sayıları yeşil renkte biçimlendirdi arkadaşlar. Yine geliyorum buraya. Diyorum ki eşittir. Belli bir değere eşit olan bir sayıyı da burada ne kaldı geriye? Mesela 900 kaldı. Ben 900 olanlar belki benim belirlediğim optimum değer ve bunları görmek istiyorum. Yani ihtiyacımıza göre bu değişebilir. Yine buradan farklı bir ya da kırmızılı sadece red text olsun. Okey diyorum arkadaşlar. Bakın kırmızıya boyadı. Orada seçtiğim biçimlendirmeyi aslında seçti. Yine geliyorum arkadaşlar. Ne diyor? Text that contains. Yani arkadaşlar bu aslında metin içeren bir veriyi biçimlendir diyor. Dolayısıyla sayıları değil. Şurada ürün isimlerini product diye belirlediğim harflerden oluşturdum. Orayı seçelim.
Diyelim ki ben burada A ürününün farklı biçimlendirilmesini istiyorum. Buraya A yazıyorum arkadaşlar. Yine ne yapalım? İşte red text yapalım bunda. OK diyorum. Bakın A harfi olanları, A ürünü olanları kırmızıya boyadı arkadaşlar. Yine bir altına geliyorum. A date occurring diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Belli bir yaklaşan bir tarih seçeneği. Dolayısıyla bu direkt tarihler ile ilgili olduğu için şurayı seçiyorum. Geliyorum. A date occurring diyor. Yani hangi günü görmek istiyorsun? Bakın burada bana optionlar, seçenekler sunuyor. İşte dün, bugün, yarın, son 7 gün, gelecek hafta gibi. Ben son 7 günü seçiyorum. Bunu da yine sarı yapalım. Son 7 gündeki satışları belki ben görmek istiyorum. Orayı öyle biçimlendirmek istiyorum. OK diyorum arkadaşlar. Tabii şu anki tarihten bugünün tarihinden geri saydığı için bunları işaretlemiş oldu. Geliyorum arkadaşlar yine en altta duplicate values. Yani ne diyor? Tekrar eden veriler varsa onları işaretleyebilirsin diyor. Bu bir tarih olabilir, metin olabilir, sayı olabilir. Tıklıyorum. Ben bu sütunda tekrar eden verileri görmek istiyorum. Bunları da yine kırmızı görelim. Hangi tarihlerde en çok satış olmuş? Belki bunu görmek istiyorum. OK diyorum arkadaşlar. Bakın ayın birinde çok fazla satış olmuş. Ayın birini işaretledi arkadaşlar. Ve farkındaysanız benim ikinci yaptığım biçim, yani son 7 gün diye biçimlendirme yapmıştım ya, orayı sarı boyamıştım. 1-9 bunların arasında da var, son 7 günün arasında, ama en son yaptığım biçimlendirmeyi her zaman base alır. Yani her zaman en son yaptığım biçimlendirme kalacaktır burada. Aynı iki biçimlendirme ortak olarak bir hücrede yer alıyorsa da. Bunu da burada görmüş olduk arkadaşlar. Ve ben yine geliyorum buraya, bakın. En altında arkadaşlar More Rules diye bir seçenek var. Bakın tıklıyorum buraya. Aslında bana aynı sayfa açılıyor. Ama dediğim gibi ben aslında istediğim şekilde özelleştirebileceğim pencere bu. Klasik aslında ilk başta şu anda yaptığımız klasik biçimlendirme. Biraz önce baktığımız işte icon sets, data bar ya da color scale gibi seçenekleri burada veriyor. Bunlardan birini seçebilirim. Ya da buradan kulakçığa basıp da oraya gidebilirim. Ya da şurada bana belli başlı seçenekler veriyor. Diyor ki sadece hücrelerin içerdiği formata göre şimdi yaptığımız gibi ya da yalnızca üst ve alt sıralanan değerleri formatla %10, max 10, max 20 gibi, ya da bir altında yalnızca eşsiz ve yinelenen değerleri formatla. Bu aslında tarihlerde yaptığımız şey gibi. Ve son olarak arkadaşlar diyor ki sen Excel'in bize sabit verdiği ve çok kullanılan o işlevleri değil de hangi hücre biçimini belirleyeceğimizle ilgili bir formül kullanarak sen bunu yapabilirsin, bu biçimlendirmeyi diyor. Şimdi tabii ki burayı incelemeyeceğiz. Sabit olanları devam edelim istiyorum. Bir yandaki veriye geçelim arkadaşlar. Aslında ilk iki sütunu buraya da kopyaladım. Yine sayılarla uğraşacağımız için burayı seçiyorum. Geliyorum yine koşullu biçimlendirmeye. Top bottom rules'a geliyorum arkadaşlar. Bakın yanında aslında bu demin o baktığımız seçenekler arasında format only top or bottom ranked values dediğimiz seçenekten yaptığımız bölüm. Yine satış üzerine aynı değerler var demiştik. Bakın bize en büyük 10 değeri, şöyle geleyim. En büyük 10 değeri, tüm değerlerin en üst %10'unu, değerlerin yine en alt 10'unu ve yine minimum %10 değerini biçimlendirme yapabileceğimiz ya da ortalamanın altında veya üstünde kalan değerleri farklı biçimlendirebileceğimiz seçenekler sunuyor arkadaşlar. Ve more rules dersem demin geldiğim aslında şuradaki pencereyle aynı şeye geleceğim. Aynı yere geleceğim. Hemen top 10 itemi ben veriyi biçimlendirmek istiyorum. Bunu bu arada buradan bakın. %20 de yapabiliriz, 10 da yapabiliriz, %5 de yapabiliriz. Bakın 5 de yapabilirim ben ama 10 kalsın istiyorum. Top 10 veriyi yeşil boyayalım yine. Aynı şekilde. Yani buradan dediğim gibi farklı şeyler deneyebiliriz. Ama ben biçimlendirmeyle şu an uğraşmak istemiyorum. OK diyorum. Bakın en yüksek 10 veriyi bana yeşil olarak biçimlendirdi. Geliyorum. Aynı şekilde bu sefer %10'a geliyorum. Bakın ne yaptı burada? Aynı pencere açıldı. Sadece şurada percent, yani yüzde kısmı işaretli arkadaşlar. Bunu da custom format deyip aslında çerçevesini yeşil yapalım. Çünkü %10'un içinde ilk 10 değerle aynı, biliyorsunuz. OK diyorum. Yine tamam diyorum. Bakın şu en alttaki şu 3 değer yeşil çerçeve oldu. Yani bu ne demek? Bu 3 tanesi toplamın %10'unu bize veriyor demek. Yine aynı şeyi aşağıdaki, yani en alt en minimum değerler için de yapabilirim arkadaşlar. Bunları da kırmızı çerçeve yapalım. Bakın tıklıyorum, hemen bana şeyi boyuyor. Red border zaten halihazırda varmış. OK diyorum. İlk 3 tanesini de yine kırmızı boyadı arkadaşlar. Tıklıyorum bu sefer.
Ne diyor arkadaşlar? Bir altında ortalamanın üstünde veya altında seçenekler var. Herhangi birine tıklıyorum arkadaşlar. Bunları da ne yapalım? Sarı yapalım. Ortalamayı da tabii ki seçtiğim değerler arasında mouse'la kendi hesaplıyor ve sıralı sayılar olduğu için tam şu ortadaki değer büyük ihtimalle ortalamadır. Okey diyorum arkadaşlar. Bakın yeni biçimlendirme buradaki gibi geri geldi. Yani yeşiller gitti. Evet, çerçeveler üstüne dolgu olmayacağı için kaldı. Ama ortalamanın üstündeki değerleri sarı boyadı. Yani en son yaptığım biçimlendirme her zaman sabit kaldı arkadaşlar. Ve bunun bir altında bu dediğim gibi çok basic ve more rules deyince de bakın aynı ekrana geliyor. Ben buradan işte top, bottom, üst alt belirleyebilirim. Burada yüzdeyi değiştirebilirim. Percent yani yüzde olarak hesaplamasını sağlayabilirim gibi. Aynı yaptığımız şeyler aslında benzer seçenekler bize sunuyor. Ve arkadaşlar bir altında dediğim gibi bunun veri barlarımız var. Data bar dediğimiz arkadaşlar. Ve üst alt yüzde gibi istediğim şekilde belirleyebileceğim seçenekler sunacak bize. Hemen buraya tıklıyorum arkadaşlar. Geliyorum yine koşullar biçimlendirmeye. Bakın burada bana sadece biçimlendirmesi farklı olan barlar gösteriyor. Yani sadece görsellik olarak bunlardan birini seçmemi istiyor. Herhangi birini seçiyorum. Bakın arkadaşlar ne yaptı? Çok zaten küçükten büyüğe sıralı olduğu için veriler. En küçük bar olacak şekilde hücrelerin içine yerleştirdi. Ki çok yoğun bir şekilde yine kullanılan ve çok efektif olan bir kullanım arkadaşlar bu. En altta yine nasıl özelleştirebileceğimize bakalım. More rules diyorum arkadaşlar. Bana bakın belli başlı bir pencere açılıyor yine. En üstte aslında bahsettiğimiz yine veri setleri, işte icon sets, klasiğe, bir önceki veriye gidebiliriz arkadaşlar. Bir altında arkadaşlar bende minimum ve maksimum değerleri seçmeme yarayan bir seçenek sunuyor. Bakın ben minimum maksimum değerleri evet otomatik kendi belirliyor. Ama yüzde olarak, formül olarak direkt kendi belirleyebileceğim bir sayı olarak seçebilirim. Ben sabit kalmasını istiyorum arkadaşlar. Bir altında diyor ki nereden başlasın? Sütun hücrenin neresinden başlasın? Soldan sağa mı gitsin, sağdan sola mı gitsin? Bakın şu an soldan sağa gidiyor. Ben bunu right to left yani sağdan sola şeklinde de yapabilirim. Ya da bir yanında bir tane yine tik atabileceğim bir seçenek var arkadaşlar. Sadece diyor ki verileri gösterme. Buna tıklarsam sadece barlar gözükecek. Ben bunu istemiyorum. Verilerin de gözükmesini istiyorum arkadaşlar. Ve bu bir aşağıda da pozitif ve negatif değerler varsa eğer bunları farklı renklerle yapabileceğimiz bir seçenek var. Bizde olmadığı için hepsi pozitif değer olduğu için bunu işaretlemiyorum. Ve arkadaşlar borders yani yine pozitif negatif değerler için kenarlık belirleyebileceğim bir kısım var. Yine bunu işaretlemiyorum arkadaşlar. Ve diyor ki axis position yani nereden başlasın diyor. Yine aynı şekilde ortadan da başlatabilirim. Bakın bunu tıklayalım ve aynı şekilde rengini biçimlendirmesini bu barın değiştirebilirim. Ben böyle kırmızı kalsın istiyorum ve OK basıyorum. Bakın ne yaptı? Sağdan sola başladı. Mavi rengini aldı ve aynı şekilde ortadan başladı böyle belirlediğim için. Yani ben bunu dediğim gibi farklı şekillerde biçimlendirebilirim isteğime göre ama çok efektif ve güzel duran. Bakın bunları ortadan başlattım ya, bu verileri de sağ alayım şuradan. Daha efektif ve ne kadar güzel göründü. Bir yana geliyorum arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki veriyi bunlarla biçimlendireceğiz. Ve hemen şu sayıların olduğu kısmı seçiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Çünkü ben Color Scales'i inceleyeceğim. Burada farklı renkler kullanarak verileri aslında büyükten küçüğe, negatif, pozitif gibi renklendirebileceğimiz bir bölüm. Bu ve bence en çok hava durumu gibi bir veri de güzel durduğu için internetten bir şehre ait, Antalya'ya ait, ilçelerine ait bir sıcaklık verisi aldım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Yine aslında Data Bars'la benzer şekilde bana farklı renkler, biçimlendirmeli olan görsellikleri değişebileceğim seçenekler sunuyor. Bakın herhangi birini seçiyorum. Kendisi otomatikman en yüksek olan sıcaklıkları kırmızı, orta değerleri yeşil sarı arası ve en soğuk olanları da yeşil belirledi. Ve aynı şekilde ben diğerinde olduğu gibi bunu ne yapabilirim? Özelleştirebilirim arkadaşlar. More Rules'a geliyorum. Bakın. Two color scale yani 2 tane renk seçeneği sunuyor ve bir altında da 3 tane renk seçeneği var. Yani ben 3 renk de belirleyebilirim arkadaşlar. En değer yine kırmızı kalsın. Kendi bu veriler arasında ortalamayı seçip %50 alıp buna göre ortalamadaki değerleri de farklı bir renk verecek. Yine bu sarı kalsın aynı şekilde. Ama bunu ben ne yapabilirim? Yüzde değil de direkt sayı olarak da verebilirim. Formülle de belirleyebilirim. Ve en yüksek değerde soğukluğu mavi ile belirtebileceğimiz için mavi olsun istiyorum arkadaşlar. OK diyorum. Bakın ne yaptı? Tam tersi. Ama tabii ki sıcak ve soğukları ben yerini değiştirmem gerekiyor.
Hemen düzeltiyorum. En düşük değer aslında en soğuk değer olacağı için mavi olmalı ve en yüksek değerde sıcak olacağı için kırmızı olmalı aslında. Okey diyorum. Aynen tam tersi şekilde arkadaşlar. Bakın renkleri istediğim gibi biçimlendirebiliyorum. Buna kenarlık ekleyebilirim ya da diğer şeyleri de yapabilirim istiyorsam. Ve arkadaşlar bunun bir altında bakın icon sets dediğimiz simge setleri var. Ve arkadaşlar bir yanında da zaten farklı sembollerle bana yine alt üst ortalama değerlere göre biçimlendirebileceğim bir imkan sunuyor. Ve bu da arkadaşlar bu arada en çok bence yüzdelik değerlerde güzel duruyor. Bu bir işin tamamlanması olabilir, verimlilik gibi bir hesap olabilir. Dolayısıyla ben hemen yanda işte yine isimler, harflerle belirtilen makinelerin olduğu ve bir yanında da verimini yüzdeyle belirttiği bir veri hazırladım bunun için. Dolayısıyla burayı biçimlendireceğim ve burayı seçiyorum arkadaşlar. Bakın yine tıklıyorum. Geliyorum icon sets'e. Bakın bunlardan birini seçebilirim dediğim gibi. Herhangi birini seçelim. Mesela bunu seçelim. Bakın en büyük değerleri yeşil. Ortalamada hesapladığı ortalama değere göre ortada kalanları sarı ve düşük olanları da kırmızı yaptı. Ben bunu özelleştirebilir miyim? Tabii ki özelleştirebilirim. Ne yapabilirim? Geliyorum. More rules arkadaşlar. Bakın bana zaten icon sets diyor. Buradan yine aynı şekilde herhangi birini o bize seçeneklerde sunduğu herhangi birinin aynıları burada da mevcut. Bunlardan birini de seçebilirim arkadaşlar. Ve ben ne olsun isteyeyim? Şu olsun isteyeyim. Bu grafikler güzel duruyor bence. Arkadaşlar ve bir altında diyor ki reverse icon order. Yani ne diyor? Simge sırasını tersine çevir gibi bir seçenek sunuyor. Yani bu ne demek? Büyük olan her zaman pozitif anlamına gelmeyebilir. Demin sıcaklıkta olduğu gibi bakın yüksek olana mavi değer verdim ama sıcak olduğu için kırmızı olmalıydı. Yani büyük olan her zaman pozitif anlamına gelmeyebilir. Mesela bu bir fire hesabıysa firenin az olmasını bekleriz değil mi? Ve az olana yeşil yani normalde artışta kabul edilen yeşil rengini az olana vermemiz gerekir. O zaman bu seçeneği seçmeliyiz ama verimlilik için böyle bir şeyimiz olmadığı için bunu seçmeyeceğim şu an. Ya da show icon only diyor. Sadece yine burada olduğu gibi sadece verileri gösterme, bu yandaki ikonları göster diyor. Ben bunu da istemiyorum. Ve arkadaşlar bir yanında bakın şurada benim en dolu ve en boş halini gösterebileceğim neyden küçük neyden büyük olursa yüzdelik olarak tabii bunu ben değiştirebilirim. Bunu kendim de bir sayı belirleyebilirim. Atıyorum %70 yazabilirim. Number deyip sayı deyip ben buraya 70'in üstü benim için kabul edilebilir. O yüzden 70'in üstü hepsi böyle dolu grafik şeklinde gelsin de diyebilirim. Ama şu an kendi var olanı 4'e bölmüş, 5'e bölmüş. Kendi var olanı yüzdelik şekilde belirlemesini isteyeceğim. Ve okey diyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Aynı şekilde bu grafikleri bana vermiş oldu arkadaşlar. Ve en altta bakın new rule dediğimiz yani yeni bir şey belirliyorsam buradan da belirleyebilirim. Buraya basıp aynı pencerenin açıldığı kısma da gelebilirim. Bakın buradan klasik dersem o ilk başta uğraştığımız kısma geliyor. Icon sets dersem oraya geliyor. Aslında buradan da yapabilirim. Oradan da deneyebilirim. Clear rules diyor arkadaşlar. Eğer ben şu an burası seçilir ya. Eğer clear rules from selected cells yani seçili hücrelerden temizle dersen bakın ne yaptı? Geri alalım. Temizledi orayı arkadaşlar. Ya da manage rules diyor bakın. Ne yapıyor bu? Benim mevcutta var olan şeylerimi yaptığım biçimlendirmeleri gözlemleyebileceğim ve düzenleyebileceğim aslında bir alan. Önce seçili alan seçili. Seçili ben bir yer seçmediğim için mouse'la burada bir şey gözükmüyor. Ama bakın burada direkt bu çalışma sayfasını tıklarsam bakın tüm hepsini görüntüleyebiliyorum. Ya da gizli olan belli başlı sayfalar var. Onlara da tıklayıp onları da görüntüleyebilirim. Ve ne yapabilirim arkadaşlar? Herhangi bir yere gelip ben bunun bir şeyini değiştirmek istiyorsam bakın icon setslerinde şu en son yaptığımı değiştirmek istiyorsam edit rule deyip aynı bölüme gelip düzenleyebilirim arkadaşlar. Ya da eksiye basıp çıkarabilirim. Artıya basıp yeni bir şey yapabilirim. Ve bana bir yanında da hangi aralıkta o biçimlendirmeyi yaptığımı da gösteriyor. Direkt buraya basıp durdurabilirim. Gibi aslında biçimlendirmeyi yönetmemle ilgili kısım arkadaşlar burası. Formül yazabileceğimizle ilgili bir şeyler söylemiştim. Bunu şu an formülleri daha hiç bahsetmediğimiz için formül yazarak bir biçimlendirme yapmayacağım. Takdir ederseniz ki formülleri anlattıktan sonra bu noktaya da değiniyor olacağız. Ve koşullu biçimlendirme ile ilgili arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi formül yazarak istediğimiz biçimlendirmeleri yapabileceğimiz komplike örnekler yapacağız. Dolayısıyla şimdilik aslında görüşmek üzere. Bir sonraki videoda tablo ve hücre formatlarından yani bu styles dediğimiz kısımdan devam ediyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.